Bir sabah odasının tavanında gezinen bir sineği izlemeye koyulmuş. Hava, deniz ve kara araçları gibi taşıtlar. Bakın saat yönümüz sağa doğru gidiyor. Devam et. Burası C noktası. Doğru parçasının uzunluğunu bulalım. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Descartes her sabah uyandıktan sonra bir süre matematik üzerine düşünürmüş. Bir sabah odasının tavanında gezinen bir sineği izlemeye koyulmuş. Bir an için acaba sineğin tavandaki konumunu birine nasıl anlatabilirim diye düşünmüş. Bunun üzerine duvara eşit aralıklı yatay ve dikey çizgiler çizmiş. Tavanın bir köşesini başlangıç noktası olarak seçmiş ve sineğe o noktada ulaşmayı hayal etmiş. Nokta üzerinden önce yatay, sonra da dikey olarak belli ölçülerde giderse sineğin konumuna varacağını keşfetmiş. Descartes'in düşüncesine göre yatay olarak gittiği mesafe x'i, dikey olarak gittiği mesafe ise y'yi verir. Yani sineğin bulunduğu pozisyon bir x'ye sıralı ikilisiyle ifade edilir. Koordinatın başlangıç noktası olan köşeden çıkacak çizgileri sonsuza dek yatay ve dikey olarak uzattığımızda oluşan şekle bugün Kartezyen koordinat sistemi diyoruz. İşte efsaneye göre koordinat sistemi böyle bulunmuş. Kartezyen koordinat sistemi bugün birçok alanda kullanılmaktadır. Hava, deniz ve kara araçları gibi taşıtlar verilen koordinatlara göre yönlerini bulabilirler. Örneğin bir pilot uçaktan başını çıkarıp aşağıya kontrol edemez. Daha önce sisteme girilmiş koordinatlar sayesinde gideceği yerin tespiti yapılır ve istenilen yere varır. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gitmek için de genellikle navigasyon uygulamalarını kullanırız. Navigasyon uygulaması girdiğimiz adresi değil, bilgisayar kodları ve girilen kodlara ait koordinatları algılar. Savaşlarda kullanılan silah ve teknolojilerde bombanın nereye düşeceğinin belirlenmesinde, sanatta, sporda, örneğin bir futbol müsabakasında oyuncuların nerede duracaklarının belirlenmesinde, gelişen teknoloji ile birlikte icat edilen insansız hava araçlarının yani dronların da koordinat sistemi üzerine kurulu haritalar ile yönlerinin bulunmasında Kartezyen koordinat sisteminden yararlanılır. Koordinat sisteminin nasıl bulunduğundan ve nerelerde kullanıldığından size kısaca bahsetmek istedim çocuklar. Şimdi konunun LGS'de ve okuldaki yazılılarda işinize yarayacak kısımlarını öğrenme vakti. Bakın bu bizim Descartes'in bulduğu koordinat sistemi. Şu da Descartes'in küçüklüğüne benziyor. Tatlış, sevimli ve çalışkan bir çocuk. Descartes tam olarak bu koordinat sistemini bulmamış aslında. Şu bölgeyi bulmuş sadece. Neden? Bir tane başlangıç noktası seçmiş. Bu başlangıç noktasından şöyle 2 tane doğru oluşturmuş. Tabii benim doğru eğri oldu biraz. Çizemedim. Her neyse siz doğru olarak düşünün onu. Sonra şu şekilde bu bölgeyi karelere ayırmış ve bu karelerden sineğe ulaşmayı amaçlamış. Sonra diyoruz ki bu doğrular sonsuza kadar uzarlar. Bu doğru sonsuza kadar uzar, diğer doğru da sonsuza kadar uzar. Ve bunlara eksen diyeceğiz. 2 tane eksen. Peki bu eksenlerimizin ismi ne? Bakın şurası x ekseni, diğeri de y ekseni. Bir de başlangıç noktamız var. Başlangıç noktamıza orijin de diyebiliriz. İkisini de yazalım. Hem orijin hem de başlangıç noktası. Soruda ikisi de gelir. Bir de bölgelerimiz var. Bakın 4 tane bölgeye ayırmışız. 4 tane bölgenin birincisi tabii ki Descartes'in bulduğu. Buna birinci bölge diyeceğiz. Ama diğerlerine nasıl gideceğiz? Şuradan mı gideceğim? Yani sağ tarafa doğru mu, sol tarafa doğru mu? Bu hep karıştırılıyor. Saat yönünün tersine doğru gideceğiz. Saat yönü ne tarafta? Hadi bir hatırlayalım. Bakın saat yönümüz sağa doğru gidiyor. Ama biz saat yönünün tersine gideceğiz. Nereye gideceğiz?
Saat yönünün tersi yani sol tarafa doğru dönüyoruz. O zaman başlayalım. Diyelim ki bu bizim Descartes'in bulduğu yere birinci bölge olarak adlandıralım. Saat yönünün tersine doğru dönelim yani sol tarafa. O zaman ikinci bölgemiz burası olacak. Üçüncü bölgemiz ve dördüncü bölgemiz. Şimdi bu bölgelerden herhangi birinden bir tane nokta seçelim. A noktası X'e Y diye adlandırmışız. Neden önce X sonra Y gelmiş? Buna sıralı ikili diyeceğiz çocuklar ve sıralı ikililerde kural bu. Önce X'ten alacağız. X'te bulduğumuz değeri sonra Y'de bulduğumuz değeri. Burada X'te bulduğumuz değer kaç? Bakın aşağı doğru iniyorum 6. Y'de bulduğumuz değer 2. O zaman A noktası 6'ya 2 olacak. Bunu da küçük bir not olarak şuraya ekleyelim. Ne diyeceğiz? A, X, Y şeklindeki ikililere sıralı ikili diyeceğiz. Ve koordinat noktalarını yazarken önce birinci terim X, sonra ikinci terim Y yazacağız. Haydi gelin sorularımıza bakalım. Devam et. Sorularımıza devam edelim çocuklar. Koordinatları verilen noktaları koordinat sisteminde gösterelim. Önce A noktasıyla başlayalım. Artı 3'e artı 2. İlkini nereden alacak? İlkini X'ten, ikincisini Y'den. Demek ki X ne olacak? Artı 3 yani burası. Y'de artı 2. O zaman burası. Ama ikisini kesiştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Şuradaki 3'e dik bir doğru çizeceğim. Buradaki 2'ye de dik bir doğru çizeceğim şöyle. Bulunduğu eksenlere dik yani. Sonra ikisinin kesiştiği şu nokta benim A noktam olacak. B ile devam edelim. B noktası eksi 1'e eksi 2. Demek ki x'imiz eksi 1, y'miz de eksi 2 olacak. Hemen x'ten eksi 1'i yani şunu seçelim. Y'mizde eksi 2 dedik. Eksi 2 nerede? İşte şurası. İkisini kesiştireceğiz. Buna dik bir doğru çiziyorum. Buna da dik bir doğru. İkisinin kesiştiği şu noktaya ne diyeceğim? B noktası. İşte bu kadar kolay. Sıra geldi C noktasına. Yalnız C noktasında bir sıkıntı var sanki. İlk terimi 0, ikinci terimi 4. Neye göre neyi seçeceğim? Yani x'i 0 olacak. Y'si de 4. 4 nerede? Şurada. Bunda bir tane notumuz var. Bu tatlış çocuk bize söylesin bakalım notumuzu. Koordinat sistemindeki bir noktanın birinci terimi 0 ise bu noktaya y ekseni üzerindedir deriz. Yani C noktası y ekseni üzerinde. 0 ile 4'ü herhangi bir yerde kesiştiremeyeceğimiz için ne yapacağız? 0 sanki hani sayı yokmuş gibi düşünelim. Ne var? Sadece 4 var. 4'te nerenin elemanı? Y'nin. O zaman y ekseni üzerinde olacak. Yani burası. Burası bizim ne olacak? C noktamız. Bulalım. D noktasını bulalım şimdi de. D noktasında da tam tersi var. X'imiz var. Y'miz yok. Bunun için de bir tane notumuz var. Diğerinin tam tersi aslında. Koordinat sistemindeki bir noktanın ikinci terimi 0 ise bu nokta x ekseni üzerindedir. Ne yapacaktık? Şu 0 sanki sayı yokmuş gibi düşünelim. Var tabii ki 0 var ama sanki yokmuş. Ne var? Sadece eksi 5 var. O zaman eksi 5'i işaretleyeceksiniz. Eksi 5 de nerede? X ekseni üzerinde. O zaman bizim D noktamız burası olacak. E noktasına geçelim. E noktamız eksi 2'ye artı 4. X'imiz eksi 2 olacak. Yani burası. Y'miz artı 4 olacak. Yani şurası. İkisini kesiştireceğiz. Ne yapıyorduk? Bir tane şöyle doğru çizdim. Bir tane de şuradan çizdim. O zaman işte burası. Burası ne noktamız? E noktamız. E noktası eksi 2'ye 4. Gelelim F noktasına. F noktası eksi 5'e eksi 3'müş. Yani x'im eksi 5 olacak şurası. Y eksi 3 olacak. O zaman burası. İkisini kesiştireceğim. Ne yapıyorum? Bir doğru buradan çizdim. Bir doğru da bundan. İkisinin kesiştiği şu noktaya ne diyorum? F noktası diyorum.
G noktasını bulalım hadi. G ve E noktasını temiz bir sayfada bulalım. Hatta ben bulmadan önce videoyu durdurun ve ilk önce siz yapın. Sonra beni izleyin. Bakalım G noktası artı 1'e artı 6. Yani x'im artı 1, y de artı şu y olacak. Y de artı 6. X'im artı 1 burası. Y 6. 6'yı eklememişim. Şöyle ekleyeyim. Bu sonsuza kadar uzadığı için istediğimiz kadar uzatabiliriz. Eşit aralıklı olacak şekilde. Evet. Şöyle bir doğru çizeceğim. Bundan da çizeceğim. İkisinin kesiştiği şu noktaya da ne diyeceğim? G noktası diyeceğim. Evet. E noktasını bulalım. E noktası 5'e eksi 3. 5 neresi? Burası. Eksi 3. Şurası. İkisini kesiştireceğiz. İşte 5'e eksi 3 noktası. Tam olarak burası olacak. Bu da ne noktası? Bu da E noktası. Şurası. Başka örnekler de verebiliriz. Zaten artık öğrendikçe şu doğruları da çizmeyeceksiniz. Bir sonraki örneklerimizde doğruları çizmeyelim. Bir tane örnek yazalım şuraya. Ne olsun? Eksi 5'e 3 noktası. Eksi 5 burası. 3 de şurası. İkisinin kesiştiği noktayı göz kararı bulabiliriz. İşte şurası. Bakın. Burası da ne noktası olsun? H noktası. İşte burası H noktası. Bir örnek daha verelim. Eksi 5'e eksi 6 olsun. Bu da K noktası olsun. Eksi 5 şurası. Eksi 6 burası. İkisinin kesiştiği yer tabii ki burası. Göz kararı anlayabilirsiniz. Ama bakın yine göstereyim. Bundan sonrakilerde artık doğru çizmeyeceğiz. Göz kararı olarak anlayacağız. Bu da ne noktasıydı? Bu da K noktası. Hadi gelin daha farklı sorularla devam edelim. Aşağıda koordinatlara verilen noktaların bölgelerini bulunuz. Hadi önce bölgelerimizi hatırlayalım. Bizim Descartes'in bulduğu bölge birinci bölgemizdeyim. Saat yönünün tersine doğru gidiyorduk. Yani sol tarafa doğru. İkinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Şimdi noktalarımızı bulalım. İşaretleyelim, sonra da bölgelerini bulalım. A noktası 3'e 2. Sıralı ikililerimizden ilki x, ikincisi de y idi. Evet, 3'e 2 noktası, bu ikisinin kesiştiği nokta şurası. Demek ki bu nokta A noktası olacak. A noktası hangi bölgenin sınırları içerisinde? Birinci bölgenin. B noktasını bulalım. Eksi 1'e eksi 2. X'i eksi 1, y ise eksi 2. O zaman şurası. Burası B noktası. Hangi bölgenin sınırları içerisinde? Üçüncü bölgenin. Şimdi C noktasına bakalım. C noktası 0'a artı 1. Ne yapıyorduk bunda? Bunda eksen üzerinde olacak. O zaman tam olarak şurası. Y ekseni üzerinde 1 noktası. Burası C noktası. Peki ama bu hangi bölgeye ait? Bununla alakalı güzel bir notumuz var. Eğer koordinat sisteminde bizim noktamız eksen üzerindeyse, ya y ekseni ya da x ekseni üzerindeyse bu nokta bölgelere dahil edilmiyor çocuklar. Yani herhangi bir bölgeye ait değil. Eksen üzerinde diyeceğiz. Hangi eksen üzerinde olduğunu söylersiniz. C noktası hangi eksen üzerinde? Y eksen üzerinde. Onu da şöyle ekleyebiliriz. Y eksen üzerinde yer alıyor. Evet, D noktasını bulalım. Eksi 4'e 0. Bakın bunun da bu defa y'si 0. O zaman bu da x ekseni üzerinde olacak. Eksi 4. Tam şurası. D noktamız eksi 4. Bu da bölgeye dahil edilmeyecek. Herhangi bir bölgede demeyeceğiz. Ama D noktası hangi eksen üzerinde? X ekseni üzerinde. Evet, E noktasını bulalım. Hatta EFG'yi ben yapmadan önce videoyu durdurun. Kendiniz tahmin edin hangi bölgede olduğunu. Sonra beni dinleyin. Evet, E noktasını bulalım. Eksi 1'e artı 4.
Eksi 1 burası, artı 4 burası. İkisinin kesiştiği nokta burası. E noktamızı bulduk. E noktası hangi bölgede? İkinci bölge. Şimdi F noktasını bulalım. Artı 3'e eksi 3. Artı 3 burası, eksi 3 burası. İkisinin kesiştiği nokta tam olarak şurası. Hop, F'yi de gönderelim. Burası hangi bölgemiz? Dördüncü bölgemiz. Son noktamız G noktası. Artı 1'e artı 5. Artı 1 burası, artı 5 burası. İkisinin kesişimi tam olarak şurası. Bu da hangi bölgede? Birinci bölgede. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda koordinatları verilen noktaların x eksenine uzaklıklarını bulunuz. Ops. Yani hocam hadi bunu noktayı göstermeyi öğrendik de uzaklık nereden çıktı? Nasıl bulacağız uzaklığı diyorsanız 6. sınıfta öğrendiğiniz bir bilgiyle bulacaksınız. Çok da kolay bulacaksınız. Gelin önce soru üzerine gidelim. A noktasını bir işaretleyelim. Eksi 2'ye artı 4. Neydi? Tekrardan hatırlıyorum. Bu x, bu da y. Unutmayalım. Eksi 2'ye artı 4. Artı 4 de şurası. İkisinin kesişimi işte burası. Burası neymiş? Burası bizim A noktamız. X ekseninin uzaklığı. X ekseni neresiydi çocuklar? Şurası. X ekseninin uzaklığı şu mu olur? X eksenine en kısa uzaklığı demem lazımdı aslında. Çünkü x eksenine bir sürü uzaklığı var. Biz en kısasını bulmaya çalışıyoruz. X eksenine en kısa diye şuraya yazayım. En kısa. En kısa uzaklığı nedir? Tabii ki dik olarak gelirse en kısa uzaklığı bu olur. Peki biz bu uzaklığı nasıl bulacağız? Sayabilirsiniz kaç birim olduğunu. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4. Yani x eksenine 4 birim uzaklıkta. Ya da şunu diyebilirsiniz. Biz uzaklığı ne ile buluyorduk? Hadi bir hatırlayın. Şuraya ben bir sayı doğrusu çizeyim. Şurada bir 0 olsun. İşte 1, 2, 3 gider. Şu tarafa da negatif tam sayılarımız gider. Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Ne yapıyorduk? Mesela eksi 3'ün 0 olan uzaklığını nasıl bulurdum ben? Başlangıç noktasına olan uzaklığını tabii ki mutlak değerle. Eksi 3'ü mutlak değer içerisine alırsam mutlak değer başlangıç noktasına olan uzaklığı ifade eder. O zaman eksi 3'ün başlangıç noktasına olan uzaklığı neydi? Mutlaktan nasıl çıkar? 3 birim. Yani eksi 3'ün 0 olan uzaklığı 3 birim. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3. Bakın. Ya da 3'ünkini alalım. Artı 3. Artı 3'ün de mutlak değeri 3 birimdir. Yani mutlak değer aslında size neyi ifade ediyormuş? Başlangıç noktasına olan uzaklığı. O zaman şunu yapabilir miyiz biz? Eğer x eksenine uzaklığı soruyorsa şu y değerimizin mutlak değer içine alıp buradan uzaklığını bulabiliriz. Bunlar şimdi bulabileceğiniz değerler. Hani sayarak da bulabilirsiniz ama bulamayacağınız değerler de karşınıza gelebilir. Hani sayamayacağınız değerler gelebilir. O zaman ne yapacağız? Mutlak içerisine alacağız. X ekseninin uzaklığı neymiş? Aslında mutlak içerisinde 4 yani 4 birimdir. B'yi işaretleyelim hadi. B noktası eksi 1'e eksi 3. Şurası eksi 1, şurası eksi 3. İkisinin kesişimi tam olarak burası. O zaman burası bizim B noktamız. B noktasının x ekseninin uzaklığı. Gelin hadi şöyle sayalım. 1, 2, 3 birim. Ya da nasıl bulacağız? X ekseninin uzaklığını sorduğu için y noktasını alıyorum. Y noktasının mutlağını mutlak değer içine koydum. Eksi 3'ün mutlak değer dışına çıkarılması nasıl da hep pozitif çıkar. Neden? Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Yani siz şunu diyor musunuz? Ben sana eksi 200 metre uzaklıktayım. Hayır. 200 metre uzaklıktayım dersiniz. Burada da aynı şey. Eksi 3 birim uzaklık değil de 3 birim uzaklık. Yani mutlak dışına çıkmış haliyle. Hadi C noktasını bulalım. C noktası 0'a 4. 0'a 4. Tam olarak şurası mı? Evet. Burası bizim C noktamız. C noktasının x eksen uzaklığı kaç birim? İsterseniz sayın 1, 2, 3, 4 diye ya da ne yapıyoruz? Mutlak içine alıyoruz. Mutlaktan çıkmış hali de nedir? 4'tür. D noktasını bulalım.
Evet, D noktasını bulalım. 1'e artı 6. 1 şurasıdır. Artı 6, 6'yı gene eklememişim. Şöyle şuraya ekleyeyim. Bakın 1 ile 6'nın kesiştiği nokta şu noktadır. Bu nokta D noktası olacak. D noktasının x ekseninin uzaklığını isterseniz sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Ya da ne yapıyorduk? Y'yi mutlak içerisine aldık. Mutlak değerden çıkmış hali 6 birimdir. E'yi bulalım. E noktası artı 6'ya eksi 5. Evet, 6 burası, eksi 5 burası. İkisinin kesiştiği nokta tam olarak şurası. Burası E noktası. E noktasının x ekseninin uzaklığı. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Ya da ne yapacağız? Eksi 5'i mutlak içerisine alıp dışarıya çıkarttığımızda 5 birim olarak bulacağız. Geçelim diğer soruya. Biraz önceki sorumuzun tam tersi. Biraz önce x eksenin uzaklığını bulmuştuk. Şimdi y eksenin uzaklıklarını bulacağız. Noktalarımızı işaretleyelim ve bulmaya başlayalım. A noktası eksi 4'e artı 4. Eksi 4 şurası, artı 4 burası. İkisinin kesiştiği şu nokta bizim A noktamız. Nereye uzaklığını istiyoruz? Y eksenine. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4 birim. Ama nasıl da bulabiliyorduk? Mutlak değer içerisine. Ama burada y eksenini değil, nereyi alacağız? X eksenine baz alacağız. X de burada eksi 4. Eksi 4'ü mutlak içerisine alacağım. Ve mutlaktan 4 olarak çıkacak. Yani uzaklığımız kaç birim? 4 birim. B noktasını bulalım. Eksi 5'e eksi 2. Eksi 5 şurası, eksi 2 bu. B noktamızda ikisinin kesiştiği nokta. Y eksenin uzaklığı ne olacak? X'i mutlak içerisine alacağım. Şurada alayım. Aldım. Eksi 5 mutlak dışına nasıl çıkar? 5 olarak çıkar. Yani uzaklığı kaç birimdir? 5 birimdir. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şunlar silindi şöyle. C noktasını bulalım. C noktası 4'e 0. 4'e 0 noktası x ekseni üzerindeydi değil mi? İşte tam olarak şurası 4 noktasında. Y ekseni uzaklığını istiyoruz. Y ekseni şurası değil mi? Y ekseni uzaklığını şu şekilde sayabiliriz yine biraz önceki gibi. 1, 2, 3, 4. Yani 4 birim. Ya da ne yapacağız? 4'ü mutlak içerisine aldım. Eşittir 4 diyeceğim. Yani y eksenine uzaklığı isterse x'i mutlak içerisine alıyorum. X'in yani x eksenin uzaklığını isterse de y'yi mutlak içerisine alıyorum. Devam edelim. D noktasını bulalım. D noktası 1'e 2. 1 şurası, 2 burası. Şurası o zaman D noktası. D noktasının y eksenin uzaklığı kaç birim? Bakın bir adımcık. 1 birim. Mutlak içerisine de alalım. X'i mutlak içerisine alıyorum. Şunu. 1 birim olarak çıkacak. Hadi E noktasının uzaklığını bulalım. Hiç orada göstermeden, koordinat sisteminde göstermeden bulalım. Ne yapacağım? Y eksenin uzaklığını bulmak için x'i mutlak içerisine alıyorum. Yani artı 3'ü mutlak değer içerisine aldım. Mutlaktan nasıl çıkar? Aynı şekilde yani 3 birim olarak. Uzaklığı 3 birimdir. Şimdi gösterelim. 3'e eksi 4 noktası 3. Eksi 4 şurası. E noktası. Y eksenin uzaklığı 1, 2, 3 birim. Haydi devam edelim. Aşağıda uç noktaların koordinatları verilen doğru parçalarının uzunluklarını bulunuz. Hocam artık soruları ağrıdan eteğini çıkartmışsınız diyebilirsiniz. Vallahi yeni nesil sorularla Allah Ekber dağlarına kadar çıkarız çocuklar. Bunu nasıl yapacağımızı önce şöyle sayı doğrusunda bir göstereyim size, bir hatırlatayım. Nasıl buluyorduk doğru parçasının uzunluğunu? Bir tane sayı doğrusu çizelim. İşte 0, 1, 2, 3, 4. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu şekilde gider. Bir şey fark ettiniz mi? Bu sayı doğrusu işte bakın şuradaki bizim x ekseni. Sonra bunu dikey olarak çevirin. İşte bizim y ekseni. Yani sayı doğrusu gibi düşüneceksiniz bu eksenleri de. Aynı mantık. Şimdi sayı doğrusunda neyle ney'inkini bulalım? İşte şuradaki 3 ile eksi 2
arasındaki şu doğru parçasının uzunluğunu bulalım. Nasıl buluruz? Büyükten küçüğü çıkarttığımızda bu ikisinin arasındaki doğru parçasının uzunluğunu bulabiliriz, değil mi? Nasıl yani? 3 eksi küçüğü çıkartıyorum. Küçük ne? İşaretiyle birlikte alın. Sakın karıştırmayın. Eksi 2. Eşittir diyeceksiniz. Eksi yan yana geldi. Artı oldu. 5 birim. İsterseniz sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 birim. İkisi arasındaki doğru parçasının uzunluğunun nasıl bulunduğunu öğrendik. Büyükten küçüğü çıkartacaksınız. İşaretleri unutmayacaksınız. Ama hocam burada 2 tane nokta var. Hadi gelin şimdi buna bakalım. Bunda nasıl yapacağız? Aynı mantık ya. Hiçbir farkı olmayacak, emin olun. A noktasını bulalım. Eksi 2'ye artı 4. Eksi 2'ye artı 4. Şurası A noktası. B noktasını bulalım. Eksi 2, eksi 3. Eksi 2, eksi 3. İşte şurası da B noktası. İkisi arasında bir doğru parçası çizelim. Valla doğru çizemiyorum çocuklar. Epey oluyor ama siz bunu doğru parçası olarak düşünün. Bu doğru parçasının uzunluğunu bulacağız. Çocuklar, burada değişen tek bir değer var. O da y değerlerim. Bakın dörtgen eksi 3 olmuş. X değişmiş mi? Hayır. X'im hep eksi 2. X'te işlem yapamayacağım o zaman. Y üzerinde, y ekseni üzerinde bir değişiklik yapacağım. O zaman tabii ki doğru parçamın uzunluğunu da y eksenine göre bulacağım. Ne yapacağım? Büyükten küçüğü çıkartacağım. Yani artı 4 eksi eksi 3 diyeceğim. Eksi ile eksinin toplamından ne gelecek? Eksi eksi yan yana geldi. Artı oldu. Pardon. 4 ile 3'ü topladım. 7 birim. İsterseniz sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Her zaman saymak işinize yaramayacak. Çünkü her zaman size koordinat eksenini vermeyecek. Yeni nesil sorularda hele hiç vermeyecek. O yüzden şimdiden bunlara kendinizi alıştırın. Geçelim ikinci soruya. 0'a 4 yani y ekseni üzerinde. Hemen şurası C noktası. D'yi bulalım. 0'a 1. Bu da y ekseni üzerinde. D noktası. Bakın yine x'im değişmiyor. X yine 0, 0. O zaman y üzerinde yine dikey olarak işlem yapacağım. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. 4 eksi. Bakın bu defa artık artı 1. O zaman 1 olarak yazacağım. İşareti neyse ona göre. 4'ten 1 çıkarttım. 3 birim. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3 birim. Hadi diğerine bakalım. Hep diyeceksiniz böyle dikey olarak mı bulacağız? Hayır. Yatay olarak da bulabiliriz. Bu sorudaki gibi. Artı 5'e eksi 3. Hemen bulalım. Artı 5'e eksi 3. Şurası E noktası. F noktasını bulalım. Eksi 4'e eksi 3. Eksi 4'e eksi 3. İşte F noktası da şurası. Bakın bu defa artık yatay olarak ilerliyoruz. Bunun uzunluğunu bulacağız. Bu defa y'ler aynı. Bakın ikisinde de eksi 3. Ne değişmiş? X'ler değişmiş. O zaman x'ler üzerinde işlem yapacağım. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. Yani 5 eksi 4 eşittir diyorum. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı oldu. 5'e 4'ü topladım. 9 birim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi gelin diğerine bakalım. K noktasını bulalım. 4'e 5. 4'e 5 K noktası. L noktası 4'e eksi 4. Şurası L noktamız. İkisi arasında bir doğru parçası çiziyorum. Ve doğru parçasının uzunluğunu bulacağım. Hadi bulalım. Bakın x'ler değişmemiş. Demek ki y'ler üzerinde yapıyorum. 5 eksi eksi 4 diyeceğiz. Eksi eksi yan yana geldi. 9 birim. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Gelelim son sorumuza. Hadi son soruda ben çözmeden önce siz bir durdurun. Kendiniz bir bulun. Ya da durdurmadan da aklınızdan da bulabilirsiniz. Bakalım neler yapacaksınız. Ben yapayım şimdi. 3'e 3 noktası. 3'e 3 şurası M noktasıymış. Sevim'in teknolojiyle imtihanı Allah'ım. N noktasını bulalım. Eksi 5'e 3. Eksi 5'e 3. Şurası N noktası.
İkisi arasında şöyle bir doğru parçamız var. Bu doğru parçasının uzunluğunu istiyoruz. Nasıl bulacağız? Bakıyorum y'ler değişmemiş. İkisi de 3'e 3. X'ler değişmiş. 3, eksi 5. Hangisi büyük? 3 büyük. 3 eksi 5 diyeceğiz. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı oldu. İkisini topladık. 8 birim. Çocuğun kitapları var, oraya yazamıyorum artık. Koordinat sistemini de bitirdik çocuklar. Sıradaki videoda bu konuyla ilgili yeni nesil soru çözümü olacak. Bomba gibi sorular sizi bekliyor. Sakın kaçırmayın. Abone olup videoları beğenirseniz, bir de yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum canlarım. İyi ki varsınız. Yeni nesil soru çözümünde görüşürüz. Hoşça kalın.